Merhaba, bugünkü detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde oldukça popüler bir saç kesimi var. Evet, bu perde kakül yani curtain bangs dedikleri ve tabii ki katlı kesim. Aynen. Kaynağımızda bunu adım adım gösteren bir eğitim materyali gibi duruyor. Yani amacımız sadece nasıl yapıldığı değil. Tabii neden bu kadar seviliyor, incelikleri neler, saçla nasıl bir uyum yakalıyor biraz bunları konuşacağız. Evet, makasın ardındaki sır perdesini aralayalım diyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Her iyi tasarım gibi bu kesim de sağlam bir planla başlıyor gibi görünüyor. Kaynakta da ilk başta diyor, saçın doğru bölümlere ayrılması çok kritik. Hı hı, Yani bu bir mimarın çizimi gibi kesimin temelini atıyor aslında. anladım. Yani öyle rastgele bir yerden girmiyorlar işe. Önce bir harita çıkarılıyor. Nasıl bir harita peki bu? Temelde iki ana ayrım var. Birincisi, hepimizin bildiği alnın ortasından enseye dümdüz inen profil ayrımı. Tamam, saçı sağ ve sol olarak ayırıyor. Aynen. İkincisi biraz daha teknik, taç ayrımı deniyor. O da yine alın tepesinden başlıyor ama bu sefer tarağın başa değdiği en yüksek noktadan yani tacından enseye iniyor. O da ön ve arka diye mi ayırıyor? Evet, ön ve arka olarak ikiye ayırıyor. Anladım. Profil ayrımı sağ sol, taç ayrımı ön arka. Evet. Peki bu ikisi birleşince ne oluyor? İşte o zaman saç dört ana bölgeye ayrılmış oluyor. Ön sağ, ön sol, arka sağ, arka sol. Temiz, yönetilebilir bölgeler. Hmm. Bu özellikle katlı kesimlerde falan inanılmaz işe yarıyor. Çünkü her bölgeyi ayrı ayrı belirlenen kılavuza göre kesme şansı veriyor Kontrol sağlıyor yani. gibi. Kontrol ve öngörülebilirlik. Kuaför koltuğunda en çok aradığımız şeyler sanırım. Peki bu dört bölge tamam. Makas ilk nereye değiyor? Enseden başlanıyor demiştin, değil mi? Aynen öyle. Genellikle enseden yatay ince bir tutam ayırıp oradan başlıyorlar. İşte o ilk kesilen bölüm bütün kesimin kılavuz hattı oluyor. Yani referans noktası o. Evet, saçın geri kalanının boyunu belirleyen temel referans o ilk kesim. Sonraki her katman hep o ilk kılavuza göre şekilleniyor. Vay, yani o ilk minik tutam bütün kesimin kaderini belirliyor gibi bir şey. Bayağı sorumluluk. Peki kaynak şeyden bahsediyor. Saçı tek seferde değil de katman katman yani kademe kademe kesmek lazım diyor. Neden? Yani kalın telli saçı mesela tek seferde kesmek daha pratik olmaz mı? Pratik gibi durabilir ama sonuç genelde istenmeyen bir ağırlık ve kabarıklık oluyor. Kaynakta bunu vurguluyor zaten. Kademe kademe yani ince katmanlarla kesmenin birkaç kritik avantajı var. Nedir onlar? Birincisi saç uçlarında o küt blok gibi görünümü ve kabarmayı engelliyor. Saç telleri daha yumuşak düşüyor, birbiriyle daha uyumlu oluyor. Hı hı. İkincisi, saçın kendi içinde daha doğal, homojen karışmasını, hareket etmesini sağlıyor bu yöntem. Üçüncüsü de her katmanı bir önceki kılavuza göre kesince hassasiyet artıyor, kontrol artıyor, hata payı azalıyor. Anladım. Yani buradaki büyüleyici olan sadece teknik değil aslında, saçın fiziğiyle oynamak, ağırlığı yönetmek, düşüşünü, hareketini bilinçli şekillendirmek. Bu sadece estetik değil, saçın doğal davranışını kontrol etme sanatı bir bakıma. Saçın fiziğiyle oynamak. Güzelmiş bu ifade. Yani olay sadece kısaltmak değil, saça yeni bir form, yeni bir davranış vermek. Peki, arka tarafın temel boyu böyle katman katman belirlendi diyelim. Yanlara nasıl geçiliyor? Orada da aynı kılavuz mu devrede? Evet, temel prensip aynı. Yan kısımlar da ensedeki o ilk kılavuz hat takip edilerek kesiliyor. Tutamları aşağı doğru tarayıp arkadaki temel boy hizasına getirip kesiyorlar genelde. Yani kulak üstünden önlere doğru aynı hizada gidiyor. Aynen. Tutarlı bir uzunluk çizgisi korunuyor. Kaynakta ilginç bir detay var yalnız. Keserken kişinin başını hafifçe kesilen tarafa tersine yatırmak işi kolaylaştırıyormuş. Aa, neden ki? Kuaför o bölüme daha rahat ulaşıyor, kesim açısını daha kolay ayarlıyor. Bazen böyle basit şeyler ne kadar fark ediyor değil mi? Kesinlikle. Küçük bir açı değişikliği bile önemli demek ki. Şimdi gelelim işin en cafcaflı kısmına, o meşhur perde kaküllere. Kaynak diyor ki, ön kısımda kaş bitimlerinden tepe noktasına doğru üçgen bir bölüm ayrılıyor. Alın motifi ayrımı gibi havalı bir adı da varmış. Evet evet, o üçgel kakülün temelini oluşturuyor. Şöyle gözünde canlandır. Kaşların bittiği yerden dış köşelerden başla, yukarıda alnın biraz gerisinde bir noktada birleştir. İşte bu üçgen. Tamam.
Bu üçgenin büyüklüğü, tepe noktasının yeri falan, kakülün yoğunluğunu ve ne kadar geriden başlayacağını belirliyor aslında. Anladım, sınırlar çiziliyor. Kaynakta çok önemli bir şey daha var. Kesimin yüz şekline göre ayarlanması. Hatta bir örnek vermiş. Ters üçgen yüz tipi için yani alın geniş, çene dar, kesimi elmacık kemiklerinden başlatmak hedeflenmiş. Neden özellikle orası? Amaç yüzün oranlarını dengelemek aslında. Ters üçgen yüzde dikkat nereye gidiyor? Geniş alına. Kökülü elmacık kemiği hizasından başlatıp çeneye doğru yumuşakça uzatırsan yüzün yanlarına hacim katmış oluyorsun. Bu da dikkati daha dengeli dağıtıyor, çenenin o inceliğini yumuşatıyor, yüze daha oval, daha dengeli bir çerçeve veriyor. Yani kökül sadece stil değil, yüzün geometrisini optimize eden bir araç gibi. Yüz geometrisini optimize etmek, vay. Kulağa mühendislik gibi gelse de çok sanatsal bir dokunuş aslında. Peki o ikonik perde etkisi nasıl oluyor? Hani köküller ortadan ayrılıp yanlara dökülüyor ya yumuşakça. Kesim tekniğinde bir sır mı var? Evet, burada bayağı zekice, hatta biraz ters köşe bir teknik kullanılıyor anladığım kadarıyla. Kaynak diyor ki, kökülün sağ tarafını kesmek için kuaför sola geçiyor, solu kesmek için sağa. Yani kesilecek tutamı başın öbür tarafına doğru çekiyor. Aynen öyle. Mıydı? İlk başta öyle gibi geliyor ama mantıklı sebepleri var. Kaynaktan anladığım kadarıyla iki temel faydası var. Birincisi, saçı karşıya çekince o kesim için gereken çapraz açıyı genelde 45 derece civarı diyorlar ve gerginliği daha rahat, daha tutarlı kontrol edebiliyorsun. Tamam. İkincisi ve belki daha önemlisi, saçı kesip kendi tarafına bıraktığında o karşıya çekilerek yaratılan kısadan uzuna giden akışın, o geçişin nasıl durduğunu anında görüyorsun. Sonucu daha net görüyorsun yani. Aynen. O yumuşak, yanlara açılan perde efekti için bu çok kritik bir detay. Simetriyi sağlamak için de altın değerinde bir yöntem bu. Simetri evet kökülde en ufak bir kayma hemen belli olur. Bu çapraz kesimle o yumuşak çerçeveleyen perde görünümü geliyor demek. Peki kesim bitince kontrol ediyorlar mı? Olmaz mı? Tabii ki. Kaynakta belirtildiği gibi iki tarafta kesildikten sonra kökülü ortadan ayırıp öne tarıyorlar. Hem uzunluklar simetrik mi, hem o yanlara açılan eğim doğru mu dikkatlice bakıyorlar. Gerekirse minik düzeltmeler yapılıyor, sağlama şart yani. Çok titiz bir iş gerçekten. Şimdi kaynakta ilginç bir müşteri isteği var. Kişi arkalarda çok kat istememiş, boyunu korumak istemiş ama önlere doğru modern, hareketli katlar istemiş. Bu biraz çelişkili gibi. Boyu koruyup kat nasıl ekleniyor ki? İşte burada yine özel bir teknik devreye giriyor. Sabit tasarım çizgisi diyorlar. Amacı tam da bu. Saçın genel uzunluğunu, özellikle ense ve arkaları korurken ön ve yanlara belirgin katlar vermek. Nasıl yapıyorlar peki? Şöyle tarif ediyor kaynak, saçı genelde arka tepeden başlayıp öne doğru çapraz yani diagonal ayrımlarla bölümlere ayırıyorlar. Her bölümü alıp öne doğru hatta bazen yukarı doğru tarayıp tek bir sabit noktada topluyorlar. Tek bir noktada mı topluyorlar? Evet, o noktada en alttaki temel uzunluk kılavuzunu bulup onun üzerindeki saçları düz makasla kesiyorlar. Dur bakalım, yani saç normalde durduğu yerden alınıp öne çekiliyor, hepsi tek bir noktada birleşiyor ve kesiliyor. Bunun mantığı ne? Katları nasıl yaratıyor bu? İşte bu kat oluşturmanın belki de en sihirli yöntemlerinden biri. Şöyle düşün. Başın farklı yerlerinden gelen saç tellerini tek bir noktada toplayıp kesince, o teller kendi doğal yerine döndüğünde kat etmeleri gereken mesafe farklı oluyor. Evet. Başın önüne yakın olan teller daha kısa kalıyor, arkalara yakın olan teller ise o kesim noktasına ulaşmak için daha uzun yol kat ettiğinden geri döndüklerinde daha uzun kalıyorlar. Sonuç, Önlerde ve yanlarda katlar oluşuyor ama arkası uzun kalıyor. aynen öyle. Ön ve yanlarda belirgin, hareketli katlar oluşuyor ama saçın arka ve altlarındaki genel uzunluk büyük ölçüde korunuyor. Yani tek bir kesimle hem kat yaratılıyor hem de boyum kısalmasın isteği karşılanıyor. Kaynak, her yeni bölümü keserken bir öncekinden küçük bir kılavuz almanın da tutarlılığı sağladığını ekliyor. İnanılmaz zekice.
Saçın kendi geometrisini, başın şeklini kullanarak tek bir referansla bu kadar farklı uzunluk yaratmak çok etkileyici. Peki bu düz makasla kesim özellikle katların ucularında biraz sert, keskin durmaz mı? Hele kaynakta saçın kalın telli olduğu söylenmiş, o katların kalıp gibi durma riski yok mu? Kesinlikle var. Çok yerinde bir nokta. Düz makas net çizgiler bırakır. Kalın telli ya da yoğun saçta bu netlik katlar arasında sert geçişlere ya da uçlarda ağırlığa neden olabilir. İşte tam bu noktada kurtarıcı geliyor efile makası. Yani o dişli inceltme makası. Aynen o. Ama amaç o sert ifadeyi yumuşatmak, katlar arasındaki geçişleri daha akıcı yapmak, uçlara hafiflik katmak. Ama kaynak şunu vurguluyor, efile sadece uçlara uygulanıyor. Asla diplere, ortalara değil. Bu çok önemli. Tabii, yoksa saçı zayıflatır veya boşluk yapar. Kesinlikle. Yanlış kullanım kötü sonuç verir. Anladım. Efile makası bir nevi son rötuş aleti gibi yani. Peki nasıl uygulanıyor bu yumuşatma? Kaynakta spesifik bir yöntem vardı sanırım. Evet, oldukça detaylı anlatmış. Saçı genelde tepeden enseye doğru dikey yani vertical bölümlerle ayırıyorlar. Sonra yaklaşık bir tarak genişliğinde bir tutam alınıyor. Ve işte kritik nokta. Bu tutamı kesmeden önce tarakla veya parmakla hafifçe kendi etrafında döndürüyorlar. Yani burgu yapıyorlar. Saçı burgu yapmak mı? Neden? Düz tutarken olmaz mı? Bir işlevi var. Düz tutarken efileyle kesersen makasın dişlerinin olduğu yerde net çizgiler, izler kalabilir ama saçı burgu yapınca saç telleri farklı açılarda durduğu için efilenin etkisi çok daha dağınık, daha rastgele oluyor. Ha, anladım. Makasın dişleri tek bir hatta değil, farklı noktalara değiyor. Bu da o sert çizgileri engelliyor, çok daha yumuşak, doğal bir inceltme ve geçiş sağlıyor. Çok mantıklı. Kaynak diyor ki bu burgulu tutamı genelde yukarı doğru yaklaşık 90 derece açıyla tutup efileyle sadece uçlarına birkaç dokunuş yapıyorlar. Bazen pikaj gibi hafif vuruşlar, bazen direkt birkaç kesim. Harika bir detay. Yani burgu yapmak, efilenin fırça darbelerini yumuşatmak gibi bir şey. Daha pürüzsüz bir sonuç için. Buradaki ustalık sadece inceltmek değil, saça zarar vermeden, sert çizgiler yaratmadan hacmi yönetmek. Bu işlemi tüm saça mı yapıyorlar? Genellikle evet ama kontrollü. Kaynak önce başın orta hattı boyunca tepeden enseye, sonra yanlarda kalan saçlara benzer dikey bölümlerle uygulandığını söylüyor. Amaç tüm kesimdeki katların, uçların uyumlu şekilde yumuşamasını sağlamak. Anlıyorum. Artık kesimin tüm detayları, incelikleri ortaya çıktı sayılır. Son olarak ne yapılıyor? Son dokunuşlar genelde şekillendirme oluyor. Kaynakta kesimden sonra saça içe doğru hacimli bir fön çekildiği belirtiliyor. Bu fön hem katların hareketini hem de perde kökünün o karakteristik şeklini, hani yüze doğru yumuşak dönüşünü ortaya çıkarıyor. Model kendini gösteriyor yani. Aynen. Bir de küçük bir ek bilgi var. Bu kesimin yapıldığı kişinin saç rengi de yoğun koyu kumral demişler, aynı uzman tarafından yapılmış. Ama tabii bizim odak noktamız kesimdi bugün. Evet, işte böylece hani dışarıdan bakınca belki basit gibi duran ama aslında bayağı detaylı bir mühendislik ve sanat içeren bir perde kakül ve katlı kesimin anatomisini çıkardık. Saçın o hassas bölümlemesinden başladık, kılavuz hattın belirlenmesi, perde kakülün o özel çapraz kesimi, boyu koruyarak kat yaratma sihri ve son olarak efile makasıyla o yumuşatma dokunuşları. Adım adım ilerledik. Bayağı kapsamlı bir yolculuk oldu. Kesinlikle öyle. Bence bu incelemeden çıkan en net sonuç şu. Başarılı bir saç kesimi, özellikle böyle popüler bir model, sadece makas kullanma becerisi değil, hassas tekniklerin, yani doğru ayrımlar, kılavuzları milimetrik takip, kesim açılarının fiziği ve sanatsal bir gözün yüz şekline uyum, saçın dokusunu anlama, geçişleri estetik yumuşatma, mükemmel bir birleşimi. Hı hı. Ve her adımın arkasındaki nedeni anlamak. Yani sadece ne yaptığını değil, neden yaptığını bilmek, sonucu sıradan bir kesimden alıp gerçekten özel, kişiye yakışan bir tasarıma dönüştürüyor. Bu neden bilgisi, tekniği ezberlemekten çok daha değerli bence. Çok doğru bir nokta. Teknik bilgi ve sanatsal yorumun dansı gibi resmen.
Peki dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim. Bu teknikleri, arkasındaki mantığı, incelikleri öğrendikten sonra acaba artık etrafınızda gördüğünüz katlı kesimlere, özellikle perde kalküllere daha farklı bir gözle mi bakacaksınız? Belki farkındalık artar, değil mi? Olabilir. Belki bir dahaki kuaför ziyaretinizde size uygulanan teknikleri fark edersiniz, o küçük burgu hareketini, çapraz kesimi, katların nasıl yaratıldığını daha bilinçli gözlemlersiniz. Hatta belki kuaförünüzle saçınız hakkında daha detaylı konuşmak için yeni bir dil keşfettiniz, kim bilir. Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakalım.